Deniz, yüzlerce kilometre boyunca uzanan, derinliği bazen kilometreleri bulan engin mavi. Ama biliyor muydunuz? Bazı denizler yan yana olmalarına rağmen birbirine karışmaz. Sosyal medyada gördüğünüz, bakın iki farklı renkli su birbirine değmiyor gibi videoların çoğu aslında bu olayı tam olarak yansıtmıyor. Çünkü gerçekte bahsettiğimiz şey insan gözüyle yüzeyden kolayca fark edilebilecek bir manzara değil. Kur'an-ı Kerim'de Furkan suresi 53. ayette şöyle buyurulur. İki denizi salıvermiştir, biri tatlı ve susuzluğu giderici, diğeri tuzlu ve acıdır, aralarına bir engel ve aşılmaz bir sınır koymuştur. Peki bu ne anlama geliyor ve bu bilgi 1400 yıl önce nasıl bilinebiliyordu? Bilim bize şunu söylüyor. Dünya üzerinde bazı bölgelerde tatlı su ile tuzlu su karşılaşır ancak tamamen karışmaz. Bunun sebebi haloklin adı verilen tuzluluk tabakası ve termoklin dediğimiz sıcaklık farkı tabakasıdır. Tuz oranı, yoğunluk ve sıcaklık gibi fiziksel özellikler iki farklı su kütlesinin sınır oluşturmasına yol açar. Bu sınır mikroskobik seviyede karışım olsa da genel yapıyı korur. Örneğin Atlas Okyanusu ile Akdeniz'in birleştiği Cebeli Tarık Boğazı bunun klasik örneklerinden biridir. Aynı şekilde Baltık Denizi ile Kuzey Denizi'nin birleştiği yerlerde de tatlıya yakın su ile tuzlu su kilometrelerce birlikte akar ama karışmaz. Peki bu çıplak gözle görünebilir mi? İşte burası önemli. Birçok insan iki denizin birleştiği yerde keskin bir renk farkı bekler. Ancak bu çoğu zaman doğru değil. Renk farkı sadece belirli ışık koşullarında, plankton yoğunluğu veya tortu farklılıkları olduğunda ortaya çıkar. Gerçek karışmama olayı, suyun içindeki tuz yoğunluğu ve sıcaklık tabakalarının, yani gözle görülemeyen fiziksel engellerin eseridir. Şimdi düşünün, 1400 yıl önce yaşayan bir insanın bu fiziksel mekanizmayı bilme ihtimali var mıydı? O dönemde denizciler bile farklı denizlerin su özelliklerinin farklı olduğunu hissedebilir. Belki tadına bakarak fark edebilirdi. Ama arada görünmez bir engel olduğunu, bu engelin yoğunluk ve sıcaklık farkıyla oluştuğunu bilemezdi. Bu, ancak modern oşinografi biliminin gelişmesiyle, yani son birkaç yüzyılda ortaya çıkarılmış bir gerçek. Kur'an-ı Kerim bunu aralarına bir engel koymuştur ifadesiyle net bir şekilde anlatıyor. Bu sadece bir edebi ifade değil, aynı zamanda bilimsel olarak doğrulanmış bir gözlem. Ve bu bize şunu gösteriyor. Kainatın kitabı olan doğa ile Allah'ın kelamı olan Kur'an birbiriyle çelişmez. Aksine birbirini teyit eder. Bilim geliştikçe ayetlerin işaret ettiği hakikatler daha da belirgin hale gelir. İşte bu videoda gördüğünüz olay sadece iki denizin hikayesi değil. Bu, suyun, fiziğin, bilimin ve ilahi kelamın birleştiği noktadır. Dalgaların ötesinde görünmeyen bir sınır ve bu sınırın arkasındaki büyük hikaye. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu bilgi o dönemde bilinebilir miydi? Yoksa gerçekten ilahi bir işaret mi? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın, birlikte tartışalım. Her hafta aklına ve kalbine dokunan videolar için abone olmayı unutma.